Herkese merhaba. Bugün Rusya'nın coğrafya çıkmazından biraz bahsedeceğiz. Güncel olaylara bakarsanız güncelin içerisinde kaybolabilirsiniz. Sadece günceli anlamak mümkün değil. O nedenle hem tarihe biraz bakmak lazım hem de coğrafyaya biraz bakmak lazım. Uluslararası ilişkiler zaten biraz da budur. Biraz tarih, biraz coğrafya. Evet, her devlet bulunduğu coğrafyadan etkilenir. Ben coğrafyadan hiç etkilenmiyorum, coğrafyadan bağımsızım deme lüksü hiçbir devletin yoktur. Mesela İngiltere'nin ada devleti olması onun politikalarını etkilemiştir. Japonya'nın ada devleti olması da böyledir. Ada devletleri yakınlarındaki toprakları ele geçirmeye çalışırlar. Veya yakınlarındaki topraklarda dost ülkeler olsun diye özel bir çaba gösterirler. Yarımada devletlerin de bazı klasik özellikleri vardır. İtalya gibi, Kore gibi, hatta kısmen Türkiye gibi. Yani coğrafya, nehirler, dağlar, denizler ülkelerin kaderlerini, davranışlarını, karakterlerini yakından ilgilendiriyor. Coğrafyanın en çok etkilediği, davranışlarını en çok şekillendirdiği devletlerin başında herhalde Rusya Federasyonu gelir. Rusya devleti gelir. Rusya Moskova Prensliği olarak biliyorsunuz bir kara devleti olarak kuruldu. Bir bozkır devleti olarak kuruldu ve genellikle kara devletlerinin tipik bir özelliği olarak da büyümeye çalıştı, denizlere ulaşmaya çalıştı. Ne zaman bu arzusu, susuzluğu diyelim dinecekti Rusya'nın? Denizlere ulaştığı zaman. Genellikle bu tür devletler denizlere ulaşabilmek için özel bir gayret içerisine girerler. Ve Rusya da bu şekilde büyümesini sürdürdü. Moskova ve çevresine bakıldığı zaman buranın iki kanaldan ancak denizlere en kestirme ulaşabileceğini söylemek mümkündür. Moskova ve çevresinden birinci en kestirme yol Karadeniz'dir. Karadeniz yani güneye inmek, Kırım'ı ele geçirmek ve Karadeniz kıyıları etrafında yayılmak. Hemen akabinde de Türk boğazlarını, İstanbul'u, Çanakkale'yi ele geçirmek ve buradan Akdeniz'e ulaşmak, Akdeniz'den de Atlas ve Hint okyanuslarına dağılmak, oralara kadar ulaşabilmek. İşte Büyük Petro'dan itibaren, bizdeki tabiriyle Deli Petro'dan itibaren Rusya'nın yüzlerce yıllık hedefi bu olmuştur. Güneye inmek, sıcak denizlere ulaşmak, açık denizlere ulaşmak, dünyaya ulaşmak. Çünkü neden? Sadece kara devleti olarak ticaret yapmanız zordur. Kendinizi savunmanız da açıkçası zordur. Moskova ve çevresinin dünyaya ulaşabileceği, açık denizlere varabileceği ikinci güzergah Baltık ve çevresidir. Baltık Denizi, oradan Danimarka ve İsveç arasındaki o boğazdan devam ederek Atlas Okyanusu'na varmak. İkinci en kestirme yol da budur. İşte Rusya asırlardan beri bu hedeflerine ulaşmaya çalıştı. Baltık kıyısında St. Petersburg şehrini kurdular. Kaliningrad diye bugün biliyorsunuz bir parça var. Anakara'dan ayrıdır orası ve Rusya Baltık üzerinden Atlas Okyanusu'na, Karadeniz üzerinden de dünyanın her yerine ulaşmayı başarıyor. Şimdi haritaya bakıldığında şöyle düşünebilirsiniz. Rusya dünyanın en büyük coğrafyasına, en büyük topraklarına sahip ülkesi. Pasifik kıyılarında da toprakları var. Kuzey Kutbu'na baktığınız zaman boydan boya Kuzey Kutbu'nun kıyısında en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumunda Rusya. Yani Rusya'nın denizlere ulaşma sorunu yok gibi düşünebilirsiniz. Ama öyle değil. Ya birincisi bu kıyıların büyük bir kısmı yılın büyük bir döneminde kullanılamıyor. Kullanılamıyor çünkü buzlarla kaplı. Kutup bölgesinden bahsediyoruz. Kutup bölgesinde deniz yılın büyük bir zaman diliminde buzla kaplıdır. Deniz ticaretine ulaşımına izin vermez. Pasifik kıyıları da kısmen bir kısmı böyle ama bir kısmı da çok uzaktır Rusya'nın merkezine. Rusya çok uzun ve geniş bir coğrafi alan gibi dursa da Rusya'nın nüfusunun %75'ten fazlası batıda. Avrupa topraklarında yer almaktadır. Yani nüfusunun 110 milyon kadarlık kısmı %75'ten fazlası Batı Rusya'da yaşamaktadır. Zaten burada önemli olan da asıl Rusya dediğimiz, ana Rusya diyebileceğimiz batıdaki Rusya'dır. Bu batıdaki Rusya'nın denizlere acilen ulaşması gerekmektedir ve bu yolu güvenli hale getirmesi gerekmektedir ve genişlemesi gerekmektedir. Oradaki duygu düşünce budur. Bunun doğru veya eğri olması başka bir şeydir. Bu coğrafya Rusya'ya, Ruslara bunu hissettirmektedir.
Bu nedenle de Rusya sürekli olarak Karadeniz'e doğru bir tazyik yapmıştır. Bunun en ağır bedellerinden birini de Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Devleti yani bizler ödemişizdir. Kırım başta olmak üzere Karadeniz'in doğusunda ve batısında hızla ilerleyen Rusya Osmanlı İmparatorluğu'nu batıran esas güç olmuştur diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ve Türkiye'nin İstanbul il vilayet sınırlarına kadar gelmiştir Rus orduları. Batıda, doğuya baktığınız zaman da doğuda da Kars'ın işgal edilmesine kadar bu iş uzamıştır. Bir sarkaç gibi iki taraftan Rusya güneye doğru inmiştir. Rusya eğer Anadolu'yu, İstanbul Boğazı'nı, Çanakkale Boğazı'nı ele geçirmeyi başarabilmiş olsaydı büyük ihtimaldir ki Anadolu'dan sonra işte Akdeniz'de iyice yerleşmek ve belki de Akdeniz'den okyanuslara çıkış noktalarını zorlamak isteyecekti. Rusya'nın derdi ne zaman biter? Bu coğrafyayla Rusya'nın derdi kolay kolay bitmez. Kıyamete kadar sürer diyebiliriz. Ama diyelim ki bir mucize oldu ve Rusya'nın her gönlüne göre her şey yerine getirildi. Nasıl Rusya çözüme kavuşturur ihtiyaçlarını? Eğer Rusya Atlas Okyanusu'na gider dayanırsa, yani bugünkü Hollanda gibi, Belçika gibi devletlerin olduğu yerde bir Rus idaresi olur ise veyahut da Baltık Denizi kıyılarında çok daha geniş bir alanı kaplamayı başarır ise Rusya ciddi bir şekilde rahatlar. Aslına bakarsanız Sovyetler Birliği döneminde Estonya, Letonya, Litvanya Moskova'dan idare edilen devletlerdi. Bunlar özerk cumhuriyet gibi dursa da öyleydi. Belki de şu anda Rusya yeniden o toprakları istiyor. Sovyetler Birliği 91 yılında dağıldığında biliyorsunuz bağımsızlığını ilan edenlere karşı elinden çok bir şey gelmedi. Birkaç noktada bunları bastırmaya çalışır gibi oldu, bazı çatışmalar oldu ama Sovyetler Birliği ekonomik ve askeri açıdan çökmüş bir devletti ve bunları durduramadı. Ancak bugün Putin'in idaresi altında Rusya'nın oldukça güçlü olduğunu görüyoruz. Hem ordu itibariyle hem de ekonomik büyüklük itibariyle artık bir gücü var Rusya'nın. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yanıt veremeyen Moskova idaresi görünen o ki bugün o yanıtı vermek istiyor. Ama işte tabii çok anakronik oluyor. 91 yılı ile bugün arasında baktığınızda 30 yıldan daha uzun bir süre var ve bu kadar uzun bir sürede de dünya bir miktar değişti. Dünya değişse de ülkelerin istekleri, hedefleri maalesef değişmiyor ve Rusya'da dediğim gibi yüzlerce yıllık bir açık denizler hedefi güdüyor. Baltık Denizi bölgesinde yayılmak istiyor, genişlemek istiyor. Çünkü burayı bir tür nefes borusu gibi görüyor. Eğer burada hakim olamaz ise Rusya'yı kolayca esir alabilirler, Rusya'yı kolayca bitirebilirler. Böyle bir duygunun içerisinde hareket ediyor. Rusya'nın Baltık'ta tehdit oluşturmasının nedeni bu. Benzeri şekilde Rusya'nın Ukrayna'ya almak istemesinin önemli nedenlerinden bir tanesi bu. Rusya'nın Moldova gibi, Romanya gibi, Bulgaristan gibi, doğuya geçtiğimizde Gürcistan gibi ülkeleri tehdit etme potansiyelindeki yükseklik de bundan kaynaklanıyor. Ukrayna'da zaten bir savaş sürüyor. Kırım'ı zaten ilhak etti biliyorsunuz. Yani Karadeniz'deki düşünceleri neyse Rusya'nın Baltık Denizi'nde de benzeri düşüncelere sahip. Rusya kaç asırdır böyledir. Bundan sonra da kolay kolay değişmesi mümkün değildir. Bir de kıtasal büyüklüğe ulaştığı için bütün kıtayı ele geçirmek gibi hedeflere de ulaşmıştır Rusya. Rusya'nın coğrafya çıkmazı budur. Yani coğrafyası Rusya'yı idare ediyor. Yoksa Rusya'nın kendi nasıl söyleyelim rasyonel aklının Rus dış politikasını belirlediğini söylememiz oldukça güç. Evet, şimdilik bu kadar. Daha sık bir arada olmamızı istiyorsanız abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.